1986'da bir gün Naos Gölü çevresinde binlerce insan ve hayvan ölü bulundu. ...21 Ağustos 1986'da kuzeybatı Kamerun'daki Naos Gölü'nde garip bir gürleme sesi duyuldu. Ertesi sabah gölün 25 kilometre yakınında 1746 insan ve 3500'den fazla hayvan ölü bulundu. Yakındaki bir yamaçta kerpiç evde yaşayan bir çiftçi olan Ephraim Che saat 21 sıralarında gürlemeyi duydu. Hiçbir şey düşünmeden kısa bir süre sonra yatağa gitti. Ertesi gün uyandığında bir şelaleye yöneldi ve şelaleyi garip bir şekilde kuru buldu. Daha da tuhaf olanı ise her yerin ürkütücü derecede sessiz olmasıydı. Kuşlardan, hayvanlardan ve hatta böceklerden bile ses duyulmuyordu. Dehşete kapıldı. Çığlıklar duyunca yokuş aşağı göl kenarındaki köye doğru ilerledi. Köyde yaşayan bir çoban olan Halima Suley çaresizce durarak Che'nin dikkatini çekti. Etrafında ailesinin 31 üyesinin cesetleri ve 400 sığır vardı. Che nasıl bir durumla karşılaştıklarını şöyle açıklıyordu. Ölülerin üzerinde sinek bile yoktu. Çünkü sinekler de ölmüştü. Diğer tanıkların da benzer hikayeleri vardı. Monica Lom BBC'ye şöyle konuşuyor. Oturuyordum. Evin içindeki ölülerin arasında oturuyordu. Bazıları dışarıdaydı. Bazıları evlerin arkasındaydı ve her yerde yatan hayvanlar vardı. İnekler, köpekler, her şey. O zaman kafam karışmıştı. Tüm aile 56 kişiydik ama 53'ü ölmüştü. İnsanlar ve hayvanları incelendiğinde vücutlarında hiçbir mücadele izine rastlanmadı. Ancak çürük yumurta kokusu ve ölülerin bedenlerindeki garip izler dikkat çekiyordu. Uyandığımda sol kolumda yanıklar vardı, dedi Monica. O zamana kadar hiç ağrı hissetmiyordum. Kolum yaralar yüzünden neredeyse çürüyormuş gibiydi. Bu arada göl olayın vahşetini anlatır gibi maviden kırmızıya dönmüştü. Evet, duymuş olduğunuz bu haber kulağa paranormal bir olay gibi geliyor değil mi? Sanki bölgeye bir UFO gelmiş ve insan ve hayvanları garip bir şekilde öldürmüştü. Ya da bu olay hakkında bazı batıl inanç hikayeleri anlatılabilir. Bu katliam gölden çıkan bir paranormal varlığın yol açtığı bir olay mı acaba? Peki sizce durum neydi? Şimdi sizden videoyu burada durdurup yorum kısmına gidip bu insanları neyin öldürmüş olabileceğini tahmin etmenizi istiyorum. Gölden çıkan şeytani bir ruhun gölün etrafındaki insanları öldürdüğü yönde bir inanç gelişmişti. Ancak aslında olan şey paranormal iddialardan oldukça farklıydı. Bu noktada gölün yapısından biraz bahsetmek gerekiyor. Naos Gölü 400 yıl kadar önce oluşmuş bir volkanik kraterin suyla dolmasıyla meydana gelmiş. Krater göllerinin altlarında da yüksek miktarda karbondioksit bulunur. Naos Gölü altında bulunan karbondioksit birikerek uzun zaman yer altında yeryüzüne çıkacağı zamanı beklemiş. Tıpkı bir saatli bomba gibi. 21 Ağustos 1986'da gölde bir patlama meydana geldi. Orada yaşayanların duyduğu gürültü bu patlamanın sesiydi. Büyük ihtimalle sıkışan gazın yol açtığı bir patlamaydı bu ve kısa sürede yüksek miktarda karbondioksit bölgeye yayıldı. Tahminlere göre yaklaşık 20 saniyede 1,2 kilometre küp karbondioksit salındı. Bu göl yakınındaki köylerin yaşama şansının pek olmadığı anlamına geliyordu ve Naos'taki 800 kişiden sadece 6'sı hayatta kalmıştı. Karbondioksit hava olaylarıyla 25 kilometreye kadar gitmişti. Yere çöken bir gaz olduğu için çoğunlukla uyuyan veya kestiren insanları öldürmüştü. Yükseklerde yaşayan insanlar kurtulmuşlardı. Ayakta olanların kurtulma şansları daha fazlaydı. Bu arada gölün kırmızılaşması da açığa çıkan demirden kaynaklanıyor. Bu felaket olaydan sonra bir çözüm bulundu ve basit bir gaz giderme yöntemi olayı çözdü gerçekten. Naos Gölü'ne gölün dibine kadar uzanan ve gazın düzenli bir şekilde atmosfere ulaşmasına izin veren bir boru yerleştirildi. Gaz basıncı yükseldiğinde kontrollü bir şekilde karbondioksit dışarı veriliyor. Yüksek basınçlı karbondioksit gazı su yüzeyine çıkarken böyle bir görüntü meydana getiriyor. Naos'tan 1000 kat daha büyük bir göl olan ve çok daha kalabalık bir bölgede bulunan Kivu Gölü de endişe verici. Göldeki canlıların yaklaşık 1000 yılda bir neslinin tükenmesine neden olan olayların tarihsel kayıtlarına ulaşılmış. Bilim insanları volkanik bir hareketliliğin Naos'ta görülenle aynı türden bir olaya neden olabileceğine inanıyorlar. Ancak çok daha büyük bir ölçekte. Tek bir soru var akıllarda. Ne zaman? Bir başka videoda görüşmek üzere.